Kılıçdaroğlu, TÜSİAD el ele operasyonda ikinci aşamaya geçtiler. Elindeki sermaye gücüyle döviz kurunda spekülasyon yapan TÜSİAD dün operasyonda ikinci aşamaya geçti. TÜSİAD, Kılıçdaroğlu'nun telefonundan sonra siyasete hedef alarak yeni ekonomi modelinin istikrarsızlığa yol açacağını iddia etti. Vesayetçi geçmişiyle bilinen Patronlar Kulübü TÜSİAD yeniden sahnede. Reel ekonomik göstergelerde herhangi bir sorun olmamasına rağmen elinde bulundurduğu sermaye gücünü kullanarak Türkiye ekonomisine operasyon çeken Patronlar Kulübü TÜSİAD, kur operasyonuyla hükümetin ekonomi programını hedef aldı. Önceki gün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Başkan Simone Kastovski ile görüşmesinin ardından TÜSİAD yazılı bir açıklama yaparak operasyonda ikinci aşamaya geçti. Geceden sabaha ne değişti? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Akli melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes. Seçim istiyoruz diyerek TÜSİAD ile dirsek temasını açığa vurdu. Kılıçdaroğlu'na Twitter üzerinden cevap veren TÜSİAD Başkanı Kastovski önceki akşam, Sayın Kılıçdaroğlu, TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak telefonda da belirttiğim gibi ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Paylaşmaya devam edecektir açıklamasında bulundu. Ekonomi programını hedef aldı. Dün ağız değiştiren TÜSİAD yaptığı yazılı bir açıklamayla hükümeti ve yeni ekonomi programını hedef aldı. TÜSİAD hükümetin düşük faizle yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırma hedefiyle ortaya konulan yeni ekonomi modeline karşı olduğunu açıkladı. Düşük faizi yatırımın düşmanı gibi lanse etti. Merkez Bankası'nın faizleri erken indirdiğini, bunun da TL'de şiddetli değer kaybına ve enflasyonun hızlanmasına neden olduğunu savunan TÜSİAD, bu sürecin yatırımlar, büyüme ve istihdam üzerinde baskı oluşturduğunu iddia etti. Özellikle yatırım yapmak isteyen işletmelerin kredilere daha ucuz ulaşması için yapılan faiz indirimlerinin iş dünyası temsilcisi TÜSİAD tarafından yatırımları, üretimi ve istihdamı baskılayacağı şeklinde lanse edilmesi dikkat çekti. Dolara saldırının itirafı gibi TÜSİAD, dövize olan aşırı talebin nedeni olarak da yeni iktisadi tercihler diyerek işaret ettiği yeni ekonomi modelini gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın faizleri daha çok yatırım için düşürdüğünü vurgularken, Merkez Bankası da 4 toplantıda yaptığı toplam 500 baz puanlık faiz indirimini yatırımı ve istihdama destek için yaptığını açıkça anlattı. TÜSİAD'ın dünkü açıklamayla yeni ekonomi programını hedef alması ve yeni ekonomi modelinin kurları fırlattığı açıklaması dolara saldırının itirafı olarak yorumlandı. TÜSİAD üyesi bankalar Merkez Bankası'ndan %15'te borçlanıyor. Merkez Bankası faizleri düşürmeden önce piyasa yapıcı bankalara %22 faize para veriyordu. Perşembe günkü indirimin ardından Merkez Bankası para talep eden bankalara %15 faizle para satmaya başladı. Son olarak Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 82 milyar 999 milyon lira verdi. İhalede basit faiz %14 olurken bileşik faiz ise %15.01 seviyesinde gerçekleşti. 7 puan daha düşük faizle Merkez Bankası'ndan para alan piyasa, yapıcı bankaların çoğu TÜSİAD üyesi iş adamlarına ait. Döviz mevduatının büyüğü patronlarda. Bankacılık sektörünün mevduatı son aylarda hızla artarken bu paraların %63'ü döviz hesaplarında tutuluyor. Merkez Bankası verilerine göre bankacılık sektöründeki toplam mevduat 10 Aralık ile biten haftada 91 milyar 261 milyon artarak 5 trilyon 580 milyar liraya çıktı. Bankalardaki TL cinsi mevduatın büyüklüğü 1 trilyon 934 milyar lirayken yabancı para cinsinden mevduat ise 3 trilyon 442 milyar lirayı buldu.
Bankalarda bulunan toplam 258 milyar dolarlık dövizlerin 231 milyarı yurt içinde yerleşik kişilere ait. Bu dövizlerin 90 milyar dolarının 300 kişiye ait olduğu belirtiliyor. Bu 300 kişinin ortak olduğu şirketlerin elindeki dövizlerle birlikte toplam 150 milyar dolara hükmettikleri biliniyor. Yeniden sahne aldı. 1979'da Ecevit hükümetine karşı gazete ilanlarıyla savaş açması ve 28 Şubat'ta rol olması nedeniyle hep eleştiri konusu olan TÜSİAD'ın yeniden sahne alması dikkat çekti. Bankalardaki döviz mevduatının önemli kısmı TÜSİAD üyelerine ait olduğu için bir süredir TL'yi hedef alan kur saldırılarının arkasında TÜSİAD olduğu belirtiliyordu. Asgari müjdesinden sonra geldi. Patronlar Kulübü TÜSİAD'ın yeni ekonomi modelinden vazgeçilmesi yönündeki ısrarlı talebi dünkü açıklama metninin son paragrafında da var. Patronlar Kulübü Türkiye'nin kurumsuzlaşma sorunu yaşadığını da savundu. TÜSİAD ve CHP'nin bu açıklamasının zamanlaması dikkat çekti. Perşembe günü asgari ücret 4253 lira olarak açıklanınca milyonlarca çalışan büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bir gün sonra Cuma günü yeni bir kur hata yaşanırken dün de TÜSİAD'dan siyasete müdahale geldi. Evet, 90'lı yıllardan bu yana olanları iyi hatırlayalım. Her ekonomik krizde sıcak paraya bu kadar bağımlı olmayıp üretim ekonomisine ağırlık verseydik bunlar başımıza gelmezdi diyen büyük ekonomistlerimiz şimdi tam da bunu hedefleyen yeni ekonomi politikasını yerden yere vuruyor. Yapılacak küçük pansumanların hiçbir zaman kalıcı tedavi olmadığını ve olmayacağını yıllardır anlatan bunlar değildi sanki. Bir başka nokta, 2008'e kadar Kemal Derviş'in bankacılık sistemini ve para politikasını güçlendiren programını uygulamak doğruydu. Ancak 2008'den sonra sanayi ve teknoloji devrimi yapmamız, üretimi arttırmamız gerekiyordu. Bunda geç kaldık diye eleştirenler de şimdi ağız değiştirmiş durumda. Mahalle baskısından mı korkuyorlar yoksa sırf muhaliflik olsun diye işlerine geldiği gibi mi konuşuyorlar orasını bilemem. Oysa Türkiye ta 2010 öncesi sanayi kalkındırmak için güçlü hamleler başlatmıştı. Nitekim savunma sanayi bugün %70'lerde yerliliğe ulaştıysa bunlar 2-3 yılda olmadı. Onlardan birisi BMC mesela. Muadillerini satın alamadığımız kirpilerin ne zorluklarla üretildiğini daha önce çok söyledik. Bugün uygulanan ekonomik programa dönecek olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 yıldır buna hazırlanıyorduk dedi. Bugünkü kur baskısının ve fahiş fiyatların geçici olduğunu, vatandaşı bu süreçte mağdur etmeyeceklerini, dünyayı sarsan ekonomik çalkantının bizi yine teğet geçeceğini, birkaç ay sabredersek bunun neticelerini göreceğimizi söyledi. Aynı şekilde yeni Hazine Bakanı Nurettin Nebati de hızlı toparlanacağız, bekleyin görün dedi. Nitekim vatandaşın bu dönemi daha kolay atlatması için bütün fedakarlığın yapıldığını asgari ücret zammında gördük. Şimdi kademe kademe emekliyi, memuru rahatlatacak adımlar atılacak. İşveren ve çalışanın bu süreci en az zararla atlatması için devlet elinden geleni yapacak. Bugün evlerimizde harcadığımız doğalgazın maliyetinin 3/4'ünü devlet karşılıyor. Şayet bu fedakarlık yapılmasa bugün 300 lira ödeyen bir vatandaşın 1200 lira ödemesi gerekecekti. Benzer şekilde evlerimizde tükettiğimiz elektriğin yarı parası da devlet tarafından karşılanıyor. Yani bugün 250 lira elektrik faturası ödüyorsanız gerçekte faturanız 500 lira. Bu fedakarlık hiç konuşuluyor mu? Ekranlarda işitiyor musunuz? Bardağın dolu tarafını görmezden gelen, dün dediğiyle bugün söylediği birbirini tutmayan, çarkçı ekonomistlerden kimileri 2001 kriziyle bugünkü tabloyu bir tutmuyor mu? Hayretler içinde kalıyorum. Sanki unuttuk o günleri. 2001'de bankacılık sistemi ve borsa çökmüş. Gecelik faizler %7500'ü bulmuş. Çarklar durmuş, işsizlik patlamıştı. Ya bugün? Bankacılık sistemi sağlam. Cari açık kapanmak üzere. Büyüme ve ihracatta rekorlar kırıyoruz. En ufağından büyüğüne. Bütün işletmeler harıl harıl çalıştıracak adam arıyor. Ve bugün yaşadığımız sıkıntı 2001 kriziyle aynı, öyle mi? Kurdaki artış, doların nereye kadar gideceği yönündeki belirsizlik. Buna bağlı olarak stokçuluktan kaynaklı fiyat artışlarının ve
beraberinde gelen alım gücünün düşmesinin can sıktığı muhakkak. Zaten bu öngörülmüş ki zamlar buna göre belirleniyor ve birkaç ay sabretmemiz isteniyor. Bakın, seneler değil, aylardan bahsediyoruz. Bekleyip göreceğiz neticesini. Geçmişte de pek çok risk alan ve hepsinden alnının akıyla çıkan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin önümüzde çok kritik bir seçim varken rastgele adım atmayacağına eminim. En geç önümüzdeki yılın ortasında işin rengi belli olur zaten. Bize düşen o zamana kadar dişimizi sıkmak ve neticeyi görmek. Ekonominin Cumhuriyet'in en parlak rakamlarına ulaştığı 2013 yılında önümüzü kesmek için gezi olaylarını çıkaranlarla yol yürümek isteyen varsa buyursun. FETÖ gibi bir belayı tekrar devlete musallat etmeyi, bitme noktasına gelen PKK'yı yeniden canlandırmak bir yana Kandil'e özerk bölge dahi vermeyi vaat edenlere kanacak varsa kimseye zorla engel olmayız. Ülkesini yönetenlere karşı yabancı elçileri dost bilip masalarından kalkmayanlara, Akdeniz'de, Ege'de, Suriye'de, Irak'ta, Kafkaslar'da ne isterseniz yapacağız diyenlere, esas sahipleri adına kendi ülkesine operasyon çeken para babalarının emrine girenlere umut bağlayan varsa biz daha ne diyelim? Sandık önümüze gelene kadar beklersiniz. O gün ne yapacaksanız yaparsınız. Ama bugün telaşla neticesini henüz görmediğiniz yeni ekonomik programı karalıyorsanız, bürokratlara hükümetin talimatlarını yerine getirmeyin baskısı yapıyorsanız, yatırımcıyı, üreticiyi korkutmaya çalışıyorsanız anlıyoruz ki hükümet doğru yolda ve asıl siz çok korkuyorsunuz.